Yani tanıyı basamaklarında, koydunuz. Evet, tedavi süreci tedavi nasıl? basamaklarında çok ayrıntılı tetkikler var aslında. Hastanın ekstra hastalıklarını ayırdıktan sonra, kullandığı ilaçları değerlendirdikten sonra, hastanın bizim sıkışma tipi diyelim, mesela sıkışma tipi idrar kaçırma sınıfına soktuğumuz zaman hastaya fizik muayenesini de yaptıktan sonra, hastanın fizik muayenesinde idrar kesesinde herhangi bir sarkma yoksa, herhangi bir patoloji izlemediysek hastaya, biz sıkışma tipi idrar kaçırmalarda en çok kullandığımız tedavilerden birisi antikolinerjik dediğimiz ilaç grubu açıkçası. Ama hastada gene tekrar söylemek lazım. Ekstra hayatında bir şey oluyor mu diye. Yani aşırı aktif mesanede hasta psikolojik olarak etkilendiği zaman artabiliyor. Hasta bazen acılı baharatlı şeyler yediği zaman, kullandığı kozmetik maddelerden, yediğinden, içtiğinden, hastanın hayat alışkanlıklarından hep bahsetmek gerekiyor. Tekrar idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş mi, geçirmemiş mi, bunların da tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Belki birçok sebebi düzelttikten sonra hastaya ilaç vermeye de gerek kalmayabiliyor. Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Ama bütün bunları ekart ettik diyelim, hiçbir şey bulamadık hastada. Hastada en son antikolinerjik dediğimiz ilaç grubuyla hasta bu sıkışma tipi idrar kaçırmadan rahatlıkla kurtulabiliyor. Yani bu grup ilaçları verdiğimiz hastaların %90'ı ciddi derecede fayda görüyor. İşin kötü tarafı şu: bu verdiğimiz ilaç hastayı iyileştirmiyor. İdame ilacı tarzında, yani şeker ilacı, tansiyon ilacı tarzında bir ilaç. Devamlı mı kullanılması Tabii devamlı gerekiyor? kullanması gerekiyor. Ben yaklaşık 15 senedir bu işin içerisindeyim. 10 senedir, 5 senedir kullandığını bildiğim hastalar var yani. Mecburen kullanıyor. Çünkü ilacı kullandığı zaman hasta rahat çarşıya çıkabiliyor, gezebiliyor. Sosyal ortamlarda Sosyal hayatı düzene giriyor. Sosyal hayatı düzene giriyor. Çünkü bazı hastalar ben evden çıkamıyorum şikayetiyle geliyor. Bu iş şikayetiyle. Sıkışmadan dolayı. Tabii, sıkışmadan dolayı evden çıkamıyorum diye geliyor. O hastalarda o şekilde %90 problemi çözebiliyoruz. Tabii daha ileri evrelerinde ne yapabiliriz derseniz, bazen hakikaten bu ilaçlar da işe yaramıyor. Mesaneye botoks enjeksiyonu yapabiliyoruz. Mesane felci yaratabiliyoruz. Kısmi mesane felci yaratabiliyoruz. Çok ileri evrelerinde hastaların, çok nadiren hastalara operasyon yapılabiliyor. Mesaneyi genişletmek için operasyonlar yapılabiliyor. Ama dediğimiz gibi bu gruba giren hastalarda ilaç tedavisiyle %90 civarında bir başarı sağlıyoruz. Yani sıkışma tipinde ilaçla tipinde. tedavi, İlaçla, yani iyileşme oranı %90 %90 civarında evet. var. Evet. Tabii göz önüne almak lazım. Bu duruma getirecek sebepleri de ortadan kaldırdıktan sonra. Onun dışında